Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar tabii konuma geçmeden evvel bir teşekkürüm var özellikle. Son 28 günde aşağı yukarı 22-23 bin izleyici almış kanalımız. Tabii ki güzel. Eee, yani memnuniyet verici bir olay. 23 bin kişi kanalımızı ziyaret etmiş. YouTube veri stüdyolarının bana göndermiş olduğu, yani daha doğrusu bütün kanal sahiplerinde vardır tabii ki bu. YouTube veri stüdyolarının vermiş olduğu veriye göre 23 bin kişi son 28 gün içinde kanalımızı ziyaret etmiş. Aşağı yukarı son e, 3 ay içinde de 74 bine yakın izleyici kanalımızda çalışmalarımızı takip etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Face gruplarına ve ayrıyetten yerli yabancı herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sezonun başında tabii ki güncellemeler gelecek. Özellikle ben yıl sonuna kadar arka arkaya Top 11'dan güncelleme bekliyorum. Daha doğrusu oyun içi yenilikleri bekliyorum değerli arkadaşlar. Top 11 turnuvası diye bir turnuva var. Zaten izle bölümüne baktığınız zaman orada detaylı olarak da gelecek olan, yani daha doğrusu bu turnuvanın içeriğini size aktarmış oluyorlar. Aşağıda zaten Top 11 zirvenin sahibi turnuvasında da detaylı olarak yazmışlar. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz eskiden 180 overall'a ulaşana kadar oyuncularımıza oyuncu kademelerini veremiyorduk. Oyun kademelerini veremiyorduk. Şimdi bunu biraz daha güncele indirdiler. İşte nadir, elit gibi, müthiş gibi kademeleri oyuncularımıza verme imkanı sağladılar. Drogbalar sayesinde bu puanları toplama şansımız var. Eee, her gün aşağı yukarı bir tane ücretsiz Drogbal'ımız var. 5 ile 10 puan arasında bir puan oradan çıkma durumu var. Ama ortalama 5 çıktığını düşünürsek, eğer bir oyuncu için de 100 puan ortalaması gerekiyorsa, oyuncuyu nadir yapmak için 100 puan gerekiyorsa 20 günlük bir süre. Yani ortalama bir sezonda bir oyuncuyu nadir seviyesine getirme gibi bir durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu da güzel bir güncelleme oldu. Yani artık 180'i beklemeden de bir şekilde burada bunları elde etme şansımız var. Evet arkadaşlar, hemen konuya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, özellikle biliyorsunuz ve taktik formasyon videolarını içinde savunma ağırlıklı taktik formasyonları incelediğim zaman özellikle offside sistemiyle savunmanı bağdaştırmıştım değerli arkadaşlar. Savunma içinde offside açık mı olmalı, kapalı mı olmalı? Bununla ilgili eee, yani sözler sarf etmiştim. Dolayısıyla şimdi hem tabii ki bir bilgi tazelemek hem de yeni başlayan bir arkadaşlar için de dolayısıyla kulaklarında yine bir fısıltı olsun istedim ve bu çalışmayı yapmayı sizler için uygun gördüm değerli arkadaşlar. Şimdi neydi buradaki önemli olan şey? Normalde savunma veya sert savunma oynarken kesinlikle, özellikle sert savunma için söylüyorum. Muhakkak ki sert savunma oynuyorsanız adam adam oynamıyorsunuz ve kapalı olmak durumunda dedim. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için de bu bence daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Neden kapalı tutmak zorundayız? Çünkü eğer bir sert savunma anlayışınız varsa oyunda, dolayısıyla oyuncularınızın kondisyonlarının daha fazla tükenmesi söz konusudur. Dolayısıyla eğer siz oyuncularınıza adam adama markaj veriyorsanız, adam adama oynamasının talimatını veriyorsanız kesinlikle onların arkasında kalması gerekir. Yani daha doğrusu kale ile rakip savunma hücum arasının ortasında kalması gerekir. Öyle anlatmak isterim. Dolayısıyla siz offside taktiğini açarsanız
oyuncularınız artı bir de ileri çıkma durumunda kalacaklar. Yani dolayısıyla, rakibin tabii durumuna göre, rakibin anlayışına, oyuncu kalitesine, oyun planına göre de çok fazla açık verme şansınız var değerli arkadaşlar. Şimdi, eğer, sert savunmada ne dedik? Muhakkak ofsayt taktiği kapalı olmalı. Hatta ve hatta bugün FETÖ'deki WhatsApp grubunda da, bu konuyla ilgili bir fikir teatisi yapmıştık değerli arkadaşlarla. Şimdi arkadaşlar, adam adama oynuyorsanız zaten orada, oyuncularınıza bir yük bindiriyorsunuz. Artı bir de ofsayt taktiğini açık tutarsanız dolayısıyla kesinlikle oyuncularınıza ekstra bir yük daha bindireceksiniz ki bu da, hangi formasyonda oynarsanız oynayın, dörtlü, üçlü hiç fark etmez, açık verme olasılığınız çok artacak. Ha, kalecinizin oyun tarzı, atıyorum libero kalecidir, rakip uzun top oynuyordur veya, tek forveti vardır. Burada belki ki o da sert savunma için değil yalnız arkadaşlar. Savunma oynarken savunma oynarken yine adam adama açık oynayabilirsiniz. Ama bakın yine söylüyorum. Dolayısıyla bunu muhakkak eğer adam adam oynuyorsanız kapalı tutmanızda büyük fayda var değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, savunma ve sert savunma yani kimlere karşı oynanır diye o zaman zaten ben bunu formasyonları 5-4-1'leri, 5-3-1-1'leri falan filan gibi bütün formasyonları incelerken, savunma ağırlıklı formasyonları incelerken zaten orada bunlardan hepsinden bahsettim. Taktik formasyonlarımız içine baktığınız zaman oynatma listesinde hepsini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi savunma ve sert savunmayı kime karşı oynuyoruz? Daha ziyade kendimizden kuvvetli, oyuncu kalitesi bizden daha yüksek veya maçın ortalamasında hani bizim işimize yarayacak puan ya da puanları alabilme şansımız olan maçlarda savunma oynayabilirsiniz. Ama sert savunma artık eskiden çok daha revanştaydı ama şu anda çok fazla takımın sert savunmayla oynadığını düşünmüyorum. Daha ziyade o da bir evrim geçirdi. Dolayısıyla yeni gelen güncellemeler, yeni gelen oyundaki değişikliklerle artık sert savunmayı çok tercih eden takımın kaldığını düşünmüyorum. Bu konudaki görüşleriniz de varsa lütfen yorumlara yazın değerli arkadaşlar. Ama savunma oynuyorsak özellikle burada ne şekilde oynarsanız oynayın. Yani pas yönünüz uzun olabilir. Formasyonunuza göre, elinizdeki kadroya göre, rakibe göre. Bakın rakibe göre özellikle bunu altını çizerek vurguluyorum. Pas atma şekliniz. Kontrata kesinlikle zorlamayın. Kapalı kalsın. Zorlamak artı bir size sıkıntı yaratabilir. Zaten burada sarı ünlem işaretlerinde de hepsini burada görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Özellikle yeni başlayanlar için bu çalışmayı yapmak istedim. Pres tarzını normal şekilde, alçak şekilde başlayabilirsiniz veya yüksek başlamanız önerilmez. Eğer savunma ve sert savunma oynuyorsanız zaten artı bir kondisyona da yani artı bir kondisyon harcıyorsunuz. Eğer yükseğe alırsanız ekstra bir kondisyon daha yüklemesi yapmak durumunda kalırsınız. Top çalma tarzını bunu size bırakıyorum. Normal oynayabilirsiniz, kolay oynayabilirsiniz, zor oynayabilirsiniz. Markaj tarzı dediğim gibi adam adama olursa muhakkak surette kapalı olmalı. Ha, bölgesel oynuyorsanız mesela savunma ve bölgesel oynuyorsanız da burada ama o zaman açabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani bölgeselde offside açabilirsiniz ama sert savunmada bölgesel o da olmaz değerli arkadaşlar. Sert savunmada bölgesel olmaz. Sert savunma oynuyorsanız face to face yani yüz yüze yapışık bir sistemde oynamak gerekiyor. Oyuncularınıza da bu şekilde bir talimat vermiş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani benim söylemek istediğim savunma ve sert savunmada muhakkak offside taktiğinin durumunu bu ekrandan ayarlayın. Yani maçınıza göre offside taktiğini açacak mısınız?
açmayacak mısınız? Markaj tarzınız ne olacak? Bununla ilgili offside taktiğini kesinlikle ayarlayın. Eğer birbirine uyumsuz olursa maç içinde, eee, tabii rakibin de durumuna göre yine söylüyorum, rakibin AMC'si, AML, AMR gibi, hücum bölgesinde, eee, adamları varsa kesinlikle adam adama oynamak, pek mantıklı olmaz. Daha doğrusu adam adama oynamak durumunda bile kalsanız offside taktiğini açarsanız muhakkak surette, açık vereceğiniz bir karşılaşmayı oynarsınız değerli kardeşlerim. Arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen